Anıtkabir neden geleneksel Türk mimarisinde inşa edilmemiştir? Türkiye'nin 100 yıllık geleceği Anıtkabir'e kimler tarafından şifrelenmiştir? Abidenin içerisindeki binlerce sembol gizli mesajlar mı taşımaktadır? Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Her şeyden evvel şunu belirtmek gerekir ki Mustafa Kemal Atatürk sağlığında gömüleceği yere dair bir vasiyet hazırlamamış ve asla Anıtkabir kadar şatafatlı bir istirahatgah talebi olmamıştır. Hepimizin yakinen bildiği Anıtkabir'i hiç bilmediğiniz yönleriyle kapsamlı şekilde irdeliyoruz. Kült TV'ye abone olup bildirimleri de açarak araştıran insanlar toplumdaki yerinizi aldıysanız videoya başlayalım. Atatürk'ün vefatının ardından vasiyeti olmaması sebebiyle nereye defnedileceği konusunda yaşanan karmaşa sonucu naaşının tahnit edilmesine karar verilmiştir. Dolayısıyla Anıtkabir'i Mason tapınaklarına benzeterek yahut içerisindeki belli başlı kısımlardan yola çıkarak bunu Atatürk'le özdeşleştirme çabasında olanların bu çabaları beyhudedir. Nitekim Atatürk Anıtkabir'in ne mimarıdır ne müteahhidi. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından hükümette bir panik havası başlamıştır. Siyasi irade büyük bir otorite kaybına uğramış, bunun neticesinde de irtica faaliyetleri hızlanmıştır. Esasen ülkemizde 2000'li yıllara kadar süregelen irtica ile mücadele vurgusunun kökenleri de bu tarihlere dayanır. Bu ahval altında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk'ü ölümsüzleştirecek bir anıt mezar yaparak otoritesinin devam ettiği mesajını vermek istemiştir. Atatürk'ün vefatıyla başlayan gizemli olaylar silsilesi, atamızın ebedi istirahatgahının inşa aşamalarında da kendisini göstermiştir. Sanki gizli bir el sürekli müdahalelerde bulunmuştur. Kabir yerinin seçiminden tutun da projenin ihale edilmesindeki yaşanan olağanüstülüklere varıncaya kadar normal gitmeyen olaylar silsilesi yaşanmıştır. Kazananın bir değil 3 proje olması, projeden daha çok mimarın birinci seçilmesi, tek başına hiçbir projenin uygulanabilir bulunmayışı, yapılan tadilatlar, gizlenen hakikatler, gizemli sayısal ve sembolik mesajlar, anıtın mimari dokusu, abidevi sanat yaklaşımı, tören ritüelleri, tören kortejinin hareket şekli, izlenen güzergah ve günümüzde dahi açıklanamayan bazı gerçekler her Türk vatandaşını düşünmeye sevk etmelidir. 2000'lerin başında Anıtkabir'de bir takım araştırmalar yapan bağımsız Alman araştırmacısı Christian Szymanski'nin kaleme aldığı makalenin ilk dizeleri şöyledir: Türkiye'nin 100 yıllık geleceği Anıtkabir'deki sembollere şifrelenmiştir. Bu nasıl olabilirdi? Bunun için Anıtkabir projesinin mimarlarını dikkatli şekilde incelememiz gerekir. Anıtkabir için 1941'de açılan yarışmaya, 2. Dünya Savaşı'nın en çetin günleri yaşanmasına rağmen Türkiye, Almanya, İtalya, Avusturya, İsviçre, Fransa ve Çekoslovakya'dan toplam 49 proje katıldı. Ancak en çok beğenilen 3 proje arasında Profesör Emin Onat ile Doçent Orhan Arda'nın 25 numaralı projesi kabul edildi. Projenin orijinal hali Neo-Osmanlı mimarisindeydi. Fakat hükümetin baskısıyla Profesör Emin Onat, Avrupa'da tavsiye edilen bazı yapıları inceleyerek projede değişiklikler yaptı ve bugünkü Parthenon kökenli Neo-Batı mimarisinde tasarımı yaparak tekrar komisyona sundu. Bundan sonra iç mimariyi de komisyonun tavsiyesiyle İngiltere ve İsviçre'den bazı isimlerle görüştü. Nitekim ölümünden evvel Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği bir röportajda iç mimari konusunda benim fazla bir etkim olmadı. Hükümetin yönlendirdiği kişilerin tasarımlarını yerleştirmekle yetindim demiştir. Yani Anıtkabir'in içerisindeki sembolleri Anıtkabir'in mimarı tasarlamamıştır ve yerleştirmemiştir. Fakat bu isimlerin kim olduğunu da açıklamamıştır. Yapımına 9 Ekim 1944'te başlanan ve 1 Eylül 1953'te tamamlanan Anıtkabir'in yerini ilk olarak Aydın Milletvekili Mithat Bey önerdi. Atanın kabrinin yapımıyla ilgili komisyon, Etnografya Müzesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arkasındaki tepe yani Kabatepe, Ankara Kalesi, Altındağ ve Gazi Orman Çiftliği seçeneklerini eleyerek tam Çankaya'da karar kılacağı sırada Aydın Milletvekili Mithat Aydın
daha sonra Anıttepe olarak adlandırılacak olan Rasattepe'yi önerdi. Komisyon üyelerinin de burayı gördükten sonra Aydın'a hak vermeleri üzerine Anıtkabir'in Rasattepe yapılması kararlaştırıldı. 9 yılda tamamlanan yaklaşık 150 bin ton ağırlığındaki Anıtkabir, heykellerinden süslemelerine, kulelerinden kabartmalarına kadar pek çok özel anlamlarla yüklü. Açıklanan anlamlarının dışında farklı anlamları da barındırdığı aşikar. 750 bin metrekarelik bir alan üzerinde Aslanlı Yol, Tören Meydanı, Mozole ve ön kuleden oluşan Anıtkabir 907 metre yükseklikte yer alıyor. Atanın kabri 40 tonluk yekpare mermerden yapılan sembolik lahtin yaklaşık 7 metre altındaki mezar odasında bulunuyor. Türk milletinin kalbine gömdüğü Atatürk, Selçuklu Osmanlı kümbet mimarisine göre yapılmış sekizgen şekildeki mezar odasında vatan toprağında yatıyor. Anıtkabir'in şifrelerinde Aslanlı Yol'un büyük bir önemi vardır. Kabre ulaşan 262 metrelik yolun sağ ve sol tarafında bulunan 24 aslan, 24 Oğuz boyunu temsil ediyor. Aslan figürlerinin çift olması birlik ve beraberlik kavramına vurgu yaparken, yatıyor pozisyonda olmaları ise barışseverlik anlamına gelmektedir. Oysa Türk kültüründe aslan sembolüne pek rastlanmaz. Türk tarihinde kurtların aslanlardan daha fazla yer tuttuğu biliniyor. Aslanlar neden özellikle seçilmiştir? Burası bir muamma. Yolun çim zemininin üzerinde 5 santim aralıklarla döşenmiş olan zemin taşları asimetrik olmasından dolayı ilginizi sürekli buraya vermenize neden olur. Bunun sebebinin Atatürk'ün huzuruna gidenlerin başının eğik gitmesi olarak açıklandıysa da bu açıklama yanlıştır. Taşların asimetrik dizilimi zeminle alakalıdır ve mecburi olarak bu şekilde döşenmiştir. Projenin orijinal halinde de bu yolun altın varaklı mermerden yapılması kararlaştırılmıştı. Bayrak direği ise Amerika'dan yollanmıştır. 33.53 metre yüksekliğindeki bu direk Avrupa'daki tek parça çelik bayrak direklerinin en yükseğidir. Bayrak direğinin üzerindeki yer alan kabartmalarda meşale Türk medeniyetini, kılıç taarruz gücünü, miğfer savunma gücünü, meşe dalı zaferi, zeytin dalı ise barışı simgelemektedir. Etiyopya kralı Haile Selassie'nin 1967 yılında Anıtkabir ziyaretinde mozoleye bıraktığı iki büyük gül dalıyla sembolize edilen gümüş çelenk, Anıtkabir'in farklı detayları arasında yer almaktadır. Şu anda ekranda gördüğünüz Anıtkabir yarışmasına katılan bazı diğer projelerin tasvirleridir. Anıtkabir'in her kısmı ayrı ayrı pek çok farklı sembollerle ve matematiksel sembolizmle bezelidir. Ancak bunların deşifre edilmesi için yeterli bir çalışmada gerçekleştirilmemiştir. Abidenin en önemli kısımlarından bir tanesi de şüphesiz ki Atatürk Müzesi'dir. Anıtkabir'deki Atatürk Müzesi'nde atanın doldurulmuş köpeği Fox'tan tıraş takımlarına, bastonlarından aldığı çok özel hediyelere kadar özel hayatını yansıtan pek çok nadide parçaya ev sahipliği yapıyor. Atatürk'ün anne ve babasının fotoğrafları, Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği eski yazı ve Latin harfleriyle basılmış 2 nüfus cüzdanı, göğsünde taşımayı en çok sevdiği madalyalardan biri olan 1917'de Sultan 5. Mehmet Reşat'ın verdiği altın imtiyaz madalyası, Sovyet Maraşeli Vorosilov'un ve İran Şahı Pehlevi'nin hediye ettiği değerli taşlarla süslü kılıçlar ve ince bir zevkin ürünü olan saatleri dikkat çekici parçalar arasında. Atatürk'ün hem baston hem de tüfek olarak kullanılabilen özel silahı, manevi kızları Sabiha Gökçen ve Afet İnan'a hediye ettiği çok özel tabancalarda sergileniyor. Anıtkabir'deki Atatürk Müzesi'nde ayrıca okumaya büyük önem veren Atatürk'ün özel kitaplığında bulunan Türk ve İslam tarihi, dil, edebiyat, sosyal bilimler, bilim ve teknik konularındaki Türkçe, Osmanlıca, Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça, Slav dillerindeki toplam 3118 kitapta sergileniyor. Konu hakkında şu ana kadar yazılmış en kapsamlı eser Taha Sergen Ergeç'in Anıtkabir'in Şifreleri isimli eseridir. Okumanızı tavsiye ederim. Ayrıca bu konuda elime daha fazla bilgi geçtiği takdirde bunları da sizlerle Instagram hesabımdan paylaşacağım. Merak edenler Instagram'dan arkadaşım olarak paylaşımlarımdan haberdar olabilirler.